Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz psikolog Hatice Topkaraoğlu Çiftçi. Hatice Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun efendim, eksik olmayın. Oyun terapisinin normal oyundan farkı nedir? Bir psikolog olarak bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle oyun terapisinden bahsetmeden önce oyundan bahsetmek istiyorum. Çocuklar için oyun ne demektir? Çocuklar için oyun kendilerinin iletişim kurma şeklidir. Çocuklar oyun yoluyla kendi duygularını, düşüncelerini ya da baş etmekte güçlük çektikleri durumları bizlere yansıtırlar. Ve oyun terapisi aslında onların iletişim kurma şeklidir diyebiliriz. Oyuncakları da kelime olarak kullanırlar. Oyun terapisinin normal oyundan farkı nedir dersek, terapide çocuklar terapi odasına geldiklerinde rastgele seçilmiş oyuncaklardan ziyade belirli bir amaçla seçilmiş oyuncakların arasına girerler ve oyun odasında bir terapist vardır. Bu terapist onların duygularını, düşüncelerini, davranışlarının altında yatan duyguları anlayabilen bir kişidir. Ayrıca oyun terapisinin 5 farklı aşaması vardır. Keşfetme, güveni test etme, bağımlılık, terapötik büyüme ve sonlandırma aşamalarıdır bu aşamalar. Ve haliyle bu aşamaların dahil olduğu bir terapi odasındaki oyun evdeki normal oyundan çok farklı olacaktır. Peki oyun terapisinin faydaları nelerdir? Oyun terapisinin faydaları nelerdir derken aileler bize çocuklarını getirdiklerinde bir semptomla ya da travmatik bir durumla ya da baş etmekte güçlük çektikleri bir durum sebebiyle gelirler. Oyun terapisinin ilk amacı bu semptomun ya da baş edilmesinde güçlük çekilen durumun üzerine çalışmaktır. İstenilen şey maksimum faydanın sağlanması ve çocuğun işlevselliğinin, mutluluğunun, hayattaki uyumunun, toplumsal ve ailevi içerisindeki uyumunun tekrar sağlanmasıdır. Aynı zamanda özgüvenini keşfetme, kendisini daha rahat ifade etme, sosyal uyum sağlama gibi katkıları da vardır oyun terapisinin. Peki oyun terapisi çocuklarda hangi psikolojik problemleri çözer? Şöyle diyebiliriz, korkular, fobiler, yani işlevselliği bozan şeyler aslında, travma, yaşa uygun olmayan davranışlar, nedir bunlar? Tırnak yeme, parmak emme, enürezis dediğimiz çiş kaçırma, enkoprezis dediğimiz dışkı tutma veya dışkı kaçırma şeklinde, sosyal uyum problemleri, okula alışamama, anne ve babanın boşanması ya da yeni bir yere taşınma gibi adaptasyon sorunları, yeni duruma adapte olamama gibi durumlarda oyun terapisi fayda sağlar. Kaç seans yapıyorsunuz peki bu oyun terapisini? Ailelerin en çok sorduğu soru bu oluyor. Kaç seans sürer şeklinde. Bunun cevabını verebilmek mümkün değil. Yani oyun terapisi şu kadar seans sürerdir diyemeyiz. Ama çocuğun durumuna göre ve ailenin uyumuna, ailenin terapistle uyumuna göre bu değişiklik gösterir. Ailenin işbirliği sağladığı, terapistin yönlendirmelerine uyum sağladığı noktada daha hızlı bir ilerleme kat ediyoruz. Peki oyun terapisinde ebeveynlere düşen görev nedir? Yani ebeveynlerin bu konudaki rolü nedir? Onlara öğretiyorsunuz, onlar da evde devam mı ediyorlar yoksa nasıl katkıda bulunabiliyorlar? Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru oldu bu. Şöyle, biz oyun terapisine başlarken ilk görüşmeyi ebeveynlerle gerçekleştiririz. Ben mümkünse her iki ebeveyni de oyun terapisi odasına çocuğu almadan önce görmek isterim. Çünkü çocuğun geçmişini, baş etmekte zorluk çektiği o problem üzerine uzun uzadıya konuşuruz. Ve onlara oyun terapisinin bir ekip işi olduğundan bahsederiz. Nedir bu ekip işi derseniz, çocuk, terapist ve ebeveynler arasında üçlü bir ekibin oluşturulması gerekmektedir. Bu ekipte çocuğun üzerine düşen görev oyun terapisi odasında terapiste baş etmekte güçlük çektiği bu durumu anlatmaktır. Oyun yoluyla ifade etmektir. İhtiyaçlarını ifade etmektir aslında oyun yoluyla. Terapiste düşen görev ise çocuğun o ihtiyaçlarını, oyunun içerisindeki o ihtiyaçlarını ve duygularını anlayıp aileye bunu aksettirmek. Aileye düşen görev ise bu aksedilen ihtiyaçları çocuğun perspektifinden, çocuğun ihtiyaçları ve duyguları gözüyle bakarak karşılamaktır. Haliyle birlikte çalışabilmek, bu uyumu sağlayabilmek, oyun terapisinden sonraki ebeveynlik danışmanlığı sürecinde birlikte yol alabilmek ebeveynlere düşen görevdir.
Peki nedir bu ebeveyn danışmanlığı? Ebeveynlik danışmanlığı, şimdi anne ve babalar hamilelik haberiyle beraber aslında 9 ayın ve akabinde çocuğun büyüdüğü her sürecin karşısında nelerle karşılaşacaklarını bilmezler. Hele ki bu ilk çocuksa spontane bir devamlılık söz konusu olur. Ama her gelişimsel süreç yeni bir farklılık getirir. Ebeveynlik danışmanlığında çocuğun geçtiği aşamalarda nelerle karşılaşacaklar, hangi davranışları görecekler ve bu davranışların karşısında çocukların ihtiyaçlarını nasıl anlayabilirler, buna uyum sağlamak ve bunu öğrenmektir aslında, öğretmektir aslında. Bilinçli ebeveynler son dönemlerde ebeveynlik danışmanlığı alarak çocuğun yaşına göre hangi durumlarla karşılaşabileceklerini önceden hazırlık yapmış oluyorlar. Kaldı ki şöyle bir gerçek var, ebeveynler de kendileri ebeveyn olmadan önce çocuklardı. Çocukluk dönemini onlar da geçirmişlerdi ve zaman zaman hocam biliyor musunuz benzer bir durum bende de vardı. Benim çocukluğumda ben de böyleydim gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte tam bu noktada tetiklenme dediğimiz işte ebeveynin kendi çocukluğundan getirdiği o olumsuz duygularla baş edebilmesi için aslında onlara da bireysel danışmanlık ya da zaman zaman aile ya da çift terapisi önerilerinde bulunabiliyoruz. Peki aile terapisinde ne yapıyorsunuz? Şimdi deneyimsel oyun terapisidir benim uyguladığım yöntemin adı. Deneyimsel oyun terapisinin Amerikalı bir kurucusu var, Byron Norton. Byron şöyle bir sözü var, bir çocuğun 3 ebeveyni vardır, annesi, babası ve anne babası arasındaki ilişki. Ve en önemli ebeveynin bu anne babası arasındaki ilişki olduğunu söyler Norton. Buradan yola çıkarak ve çocukların mutlu bir anne baba ilişkisi, daha doğrusu mutlu bir karı koca ilişkisini görebilmeleri, mutlu bir aile içerisinde büyüyebilmeleri aslında gösterecekleri semptomların azalmasıdır. Bu vesileyle çocukta bir problem söz konusu olduğunda biz anneye, babaya ve anne babası arasındaki ilişkiye de baktığımızda geliştirilmesi gereken kısım neresiyse ona yönlendirme yaparız. Ve haliyle hem ilişkinin geliştiği, hem mutlu bir aile tablosunun oluştuğu, hem de çocuğun yansıttığı olumsuz durumların azaldığı bir fayda sağlamış oluruz. Aile terapisi de burada bu anlamda önemli oluyor. Ailenin bir arada, yani anne, baba ve çocuklar ya da sadece karı koca ilişkisine odaklanan çift terapisi dediğimiz durumda da destek almalarını sağlıyoruz. Burada aslında şunu da diyebilir miyiz? Yani anne, baba, çocuk hep beraberler ama annenin ve babanın fikir ayrılıkları çocuğun yani iletişiminde, yani birisinin yap dediğini birinin yapma demesi gibi bir konudan da bahsediyorsunuz değil mi aslında? Tabii ki çok doğru. Anne baba bir takımdır ve bu takımdaki uyum çıktı olarak çocukta yansır. Ama anne baba arasında bir çatışma söz konusuysa burada bir danışmanlıkla nasıl davranmalıyızı öğrendiğimiz bir şekildir aslında bu. Yani ebeveynlik doğuştan yüklenen bir özelliğimiz değil, öğrendiğimiz süreç içerisinde öğrendiğimiz bir süreç. Haliyle bu çocuğa nasıl davranmalı? Çünkü bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, gençlik, ergenlik dönemi dediğimiz farklı gelişimsel süreçlerden geçer çocuk. Ve hangi yaşta nelerle karşılaşabileceklerini aileler, daha doğrusu ebeveynler öncesinde bilemeyebilirler. Ve kendi çocukluklarından getirdikleri büyüme şekillerini kendi ailelerinde yansıtmaya başladıklarında içeride bir çatışma durumunun olması çok normaldir. Ama uyumlanabilen, birbirleriyle işbirliği yapan karı kocalar, mutlu bir ilişki sürdüren karı kocalar, mutlu bir ebeveynlik tablosu da sunabilirler çocuklarına karşı. Peki oyun terapisine yeniden döneceğim. Oyun terapisi kaç yaşına kadar yapılabilen bir şey? Yani 3-4 yaşı, 5 yaşı, çünkü oyun çağı derler ya. Hani mesela 8-10 yaşındaki bir çocuk da oyun terapisinden fayda görebiliyor mu? Oyun terapisine başlayabilmek için çocuğun iletişim kurabilmesi kısmı önemlidir. Bu da yaklaşık 2 yaş, 2,5 yaşa tekabül eder. Literatür 2 ila 12 yaş arası çocuklara oyun terapisi uygulayabileceğini söyler. Ama oyun terapisi dışında oyun terapisine eşlik eden farklı terapi teknikleri de vardır. Kum terapisi gibi, dışa vuruncu sanatlarla terapi gibi, bilişsel davranışçı oyun terapisi gibi çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun olarak bu farklı teknikleri de sürecin içerisine dahil edebiliyoruz. Peki bu süreç esnasında az önce ailenin işbirliği yapması çok önemli dediniz. Burada seansları siz diyelim ki 5 seans, 10 seans, kaç seans yapıyorsanız
aileler de evlerinde aynı şekilde, öğrettiğiniz şekilde bu terapilere devam etmeleri gerekiyor mu veya ediyorlar mı? Şöyle, ev içerisinde istediğimiz şey terapi değildir aslında. Uygun yaklaşımın, uygun davranış şeklinin çocuğa uygulanmasıdır. Ebeveynler ebeveynlik danışmanlığı görüşmelerinde aldıkları becerileri çocuklarına ev içerisinde gösterebilirler, uygulayabilirler. Ama terapi süreci zaten yetişkinde de bu aynı şey geçerlidir. Terapi süreci farkındalığın oluştuğu, bir gelişimin tamamlandığı bir süreçtir. Terapiden ayrıldıktan sonra çocuğun ya da yetişkinin öğrendikleri potansiyelleri hayatına yaymasını isteriz. Bunun aynısını ebeveynlerden de talep ederiz. Yani terapi süreci bittikten sonra edinilen o davranışsal ve duygusal bilgilerin hayat boyu çocuklarına, hatta diğer çocuklarına da aksettirilmesidir aslında önemli olan. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel ve deneyimli bilgiler için. Teşekkür ediyorum. Bugünkü program konuğumuz psikolog Hatice Topkaraoğlu Çiftçi'ydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.